Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan Hocam nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Gündem yoğun, sorularımla karşındayım. Sen de hazırsan başlayalım. Tabii başlayalım. Ukrayna'dan devam etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Ukrayna'yı konuşmuştuk yine. Şimdi bir anlaşma sağlandığı söyleniyor. Trump bundan memnun mu? Anlaşma neleri içeriyor? Bizimle paylaşmak ister misin? Evet. Şimdi geçen hafta da dediğimiz gibi Trump'ın zaten niyeti biraz ekonomikmiş Ukrayna ile ilgili. Onu öğrendik. Ukrayna'da biliyorsun değerli yeraltı madenleri var. Ve Trump bunlara akses sağlamak istiyor. Bunun da sebebi olarak şunu söylüyor. Biz bu savaşa çok fazla para yatırdık. Bir şekilde onun getirisini almamız lazım. Hatta işte geçtiğimiz günlerde Macron geldiğinde de aralarında böyle bir anlaşmazlık oldu. İşte Macron'u düzeltmek zorunda kaldı dedi. Ya aslında biz çok para verdik falan dedi. Böyle ilginç bir Değil buluşma. mi? Avrupalılar verdikleri parayı geri aldılar ama biz verdik alamadık gibisinden bir şeyler orada çok bozdu. Yani Evet, eğer buna inanıyorsanız sizin bileceğiniz şey dedi basın mensuplarına. Gerçekten enteresan bir görüntüydü. evet. Yani Macron galiba biraz böyle Trump'a çok da bozmamaya çalıştı ama bir yandan da düzeltmek istedi. Ee, Yani ama sonrasında biraz anlaşıldı, hani şey oldu, yani en azından ortak bir noktaya varmaya çalıştılar. En son çünkü basın toplantısında hani e, ileriki dönemlerde Ukrayna'da kalıcı bir barış gücünün bulundurulması mümkün dediler. Bununla alakalı da Amerika'nın bir isteği vardı. İşte bu Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerinin Amerika'ya satılması, işte onunla bir anlaşma yapılması üzerine. Çünkü Amerika bildiğin üzere şu anda Çin'den çok fazla alıyor bu mineralleri ve Çin'den bağımsızlık almak istiyor bu konuda. Yani Çin'e bağımlı olmak istemiyor. Bağımlı olarak kalmak istemiyor, evet. Evet. O sebepten dolayı Ukrayna'da böyle bir anlaşma yapmak istiyor. Tabii Ukrayna'da başta buna karşı çok şey vardı, yani karşı çıkılıyordu. Özellikle Zelenski istemiyordu ama işte en son Birleşmiş Milletler'de de Rusya ile beraber bir oluşturulan bir tasarının Amerika ve Rusya desteğiyle geçmesi gibi olaylardan sonra anladılar ki yani Trump aslında blöf yapmıyor. Gerçekten Rusya ile de beraber hareket edebilecek bir noktada. Ve şu an son bize gelen haberlere göre de iki ülke arasında, yani Amerika ile Ukrayna arasında bir mineral anlaşması sağlanacak gibi gözüküyor. Tabii bundan sonra Trump'ın tavrı nasıl değişecek, bunu göreceğiz. Yani sızan bilgilere göre %50 konusunda bir anlaşma sağlandığı söyleniyor. Ancak bu mevcut işlenenlere dahil değil, yeni çıkarılacak olanlarla alakalı olduğu söyleniyor. Yeni çıkanların %50'siyle alakalı olduğu söyleniyor. Ve tüm bunlara rağmen Amerika'nın Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin bir garantör olma konusunda herhangi bir madde koydurmadığı söyleniyor. Bunun dışında bir bilgin varsa Yani evet, paylaşmak. aslında artık galiba şöyle bir şey görmeye başlıyoruz. Avrupa'da farkına vardı. En azından Trump döneminde artık Avrupa'da Amerika garantörlüğü diye bir şey yok. Bunu artık herkes kabullenmeye başladı. Çünkü en son mesela geçen işte Almanya'da da seçimler olduktan sonra seçim sonrası partilerin başkanları toplandı bir tartışma programında. Orada Sosyal Demokrat, pardon, Hristiyan Birliği'nin başındaki insan Friedrich Merz dedi ki biz artık Avrupa'da Amerika garantörlüğü diye bir şey olmadığını kabul etmemiz gerekiyor ve buna göre hazırlık yapmamız gerekiyor dedi. O yüzden galiba şu en azından Trump döneminde böyle bir tavır göreceğiz Amerika'dan. Tabii bu Ukrayna Savaşı'nda bilmiyorum nasıl etki edecek ama Avrupa'nın korkusu bu Putin'e biraz güç verir mi veya motivasyon verir mi? Çünkü yani alttan alta şöyle bir korkular da var. İşte Baltık ülkelerine bir saldırı olur mu? Finlandiya'ya bir saldırı olur mu gibisinden. Böyle endişeler var tabii ki de. Çünkü NATO garantörlüğü olmazsa aslında o ülkelerde de bir hani Putin'in Kimse güvende değil. evet, güvende olmaz yani. Evet. Yani Avrupa Almanya'daki seçimlerden sonra bir yeni olaylara gebe. Yeniden daha da güçlü bir birliktelik mi oluşturulacak bu sıkıntı, bu sancı? Yoksa Avrupa'nın o Avrupa Birliği çerçevesindeki o birlikteliği aşama aşama
devam eden birlikteliği tamamıyla parçalanacak mı? Herkes kendini korumaya mı odaklanacak? İlerleyen günlerde göreceğiz. Buradan Amerikan gündemine geri dönmek istiyorum tekrardan. Mültecilerle yani immigrant kanunu ile ilgili bir gelişme oldu. Bu gelişmeyi de bizimle paylaşırsan en azından bizim immigrantlar daha rahat hareket edebileceğiz. Çünkü bilgisizlik en büyük biliyorsun düşman bizim için. Evet, evet maalesef. Ee, Şimdi bildiğin üzere Trump göçmenlikle ilgili olabildiğince göçmenliği zorlaştırmaya çalışıyor diyelim. Yani en azından paran yoksa zorlaştırmaya çalışıyor. Ona da geleceğiz birazdan. Şöyle bir kanun var Amerika'da uzun süredir uygulanan. Yani Amerika'ya işte bir kendi ülkesindeki savaştan veya doğal afetten dolayı gelen mültecileri Amerika'da bir şekilde işte oraya uyum sağlama, adapte etme, işte bir şehire yerleştirip orada gerekirse iş bulabilme gibi bir program var. Yani bu yerleştirme programı bayağıdır uygulanıyor aslında ve Trump bunu durdurmak istiyor. Tabii bunun sebeplerinden bir tanesi de yani biz buna niye para harcıyoruz? Gelen insanlar kendileri bir şekilde kalabiliyorsa kalsın. Zaten genel olarak mültecileri istemiyor aslında. Bir şey de var yani Fakirlere karşı bir problemi var diyelim. Mülteci biraz değil de fakirlerle ilgili bir problemi var. evet Özellikle Amerikan vatandaşı olmayan. evet öyle anlıyoruz. Yani doğru aslında biraz öyle. Yani aslında cumhuriyetçiler hep böyleydi. Yani hep böyle bir az parası olana çok da itimat etmeyen bir gruptu ama yani böyle açıktan açığa söylemiyorlardı. Trump gerçekten bunu açığa vurdu. Yani böyle çok bariz bir şekilde paran yoksa bana ne kardeşim gibi. Bu kanunu durdurmaya çalıştı. Ancak Seattle'da bir federal yargıç bunu şimdilik durdurdu. Bu büyük ihtimalle gene böyle mahkemelerde dolaşacak gibi gözüküyor bir süre. Bakacağız nasıl olacak. En yüksek mahkemeye doğru yollanan diğer bir konu olarak aynı Amerika'daki doğumla ilişkin süreç gibi bu da yerini alacak. Evet, göreceğiz. Buradan immigrantları ilgilendiren yeni bir sıcağı sıcağına gündemden bahsetmek istiyorum. Trump dedi ki ben bir gold kart çıkartmak istiyorum. Bu gold kart 5 milyon dolar karşılığında background check elbette yapılacak ama 5 milyon dolar karşılığında verilecek. Bu bir green card ve vatandaşlığa gidilebilir bir süreci içerecek. Ve biz bu şekilde eğer 1 milyon insanı alırsak bizim dış borcumuzu tamamıyla kapatmış olacağız dedi. Tamamıyla bir business mantığıyla hareket etti. Hatta daha komik sorular ve onlara verdiği cevaplar da var ama ben sözü sana bırakmak istiyorum. Çünkü ben magazine koyuyorum. Sen bunu daha politik, daha profesyonel bir gözle bize açıklamak ister misin? Bu mümkün mü? Her şeyden önce. Çünkü söylediği şey şu. Ya biz loteride ne olduğu belirsiz, bize ne kadar katkı sağlayacağı belli olmayan insanlara green card vereceğimize, parası olan, çok gayri yasal işleri olmayan insanlara verelim. Daha sonra biz bu insanlara green card verdikten sonra onlardan vergi alacağız. Onlar bize istihdam oluşturacak. Hem biz dış borcumuzu kapatacağız. Yani bir şirket mantığıyla bakıldığında muhteşem. Onu sana söyleyebilirim. Ama bir politika, bir ülke söz konusu olduğunda ve bu ülke Amerika söz konusu olduğunda nasıl değerlendirmeliyiz? Evet. Şimdi Amerika'da şöyle bir program var aslında halihazırda. EB-5 diye bir vize var. EB-5. Bu yatırımcı vizesi ve özellikle işte doğal afetlerden etkilenen bölgelere yatırım yaptığında işte yaklaşık 1 milyon dolar kadar sana green card alma yolu açılıyor. Ondan sonra vatandaşlık yolu açılıyordu. Trump bunun bir versiyonunu yapmak istiyor. Yani bunu aslında EB-5'i kaldırıp yerine bunu koymak istiyor ama burada farklılık ne? Çok öyle hani yatırım programıyla gelmene gerek yok. Yani direkt 5 milyon dolarla geldiğinde ve onu ülke içerisinde tuttuğunda aslında bu sana bir buradaki green card gibi. Tutmak da değil Furkan. Yani onun sözlerinden benim anladığım şey şu. EB-5'da herhangi bir Amerikalı'nın yatırım yapmak istemediği, federal hükümetin zorunda olarak yapmak zorunda olduğu bir yatırımı fonluyordu. Yani 1 milyon 500 bin dolar bir para yatırıyordu. Bunun kupon ödemeleri oluyordu. 10 yıl sonra veya 15 yıl sonra veya 20 yıl sonra o verdiğin ana para sana faiz kupon ödemeleriyle birlikte geri veriliyordu. Ama getirisi o kadar düşüktü ki sen paranı enflasyona karşı ezdirmiş oluyordun.
daha az bir satın alma gücüne sahip oluyordun. Bunda ise benim anladığım kadarıyla devlete, hazineye bunu bağış yapacaksın. Yani 5 milyonu bağış. Çünkü şu söylediği şey şu. Biz beşerden 1 milyonu alırsak 35 borcumuz var. 50 geliyor. Bizim borcumuz kalmıyor. Evet, evet. Doğru. Senin dediğin daha doğru. Ya biraz zaten böyle Trump bazen çok net anlatmıyor. Benim de yani anlamam zor oluyor. Kusura bakma. Dediğim gibi yani 5 milyonu getirip yatırınca, koyunca masaya e, tabii bir background check yapılacak. Yani bir geçmişine bakılacak ama burada sıkıntı şu. Bu background check ne kadar ciddi olacak? Ne kadar yapılacak? Çünkü Trump'a şöyle bir soru soruldu. Yani dediler ki tamam o zaman Rus oligarklar gelip alabilecek mi bunu? Çünkü Rus oligarklarda para çok. O da dedi ki ya olabilir yani iyi insanlar var içinde dedi yani. Yani bu ne demek? Background check yani adamına göre belki de olur belki de olmaz. Yani bu parayla vatandaşlık satma diyelim veya işte oturum izni satma Amerika'da hep zaten böyle şeydir yani bir tartışılır yani. Çünkü tamam Amerika'ya insanlar gelsin istenir ama hani biraz daha böyle hani sadece parası olana nasıl diyeyim avantaj sağlanan bir sistem genelde çok istenmez. Trump Evet, evet. Katma değer oluşturacak. Gerçekten çalışacak, bilim üretecek, fikir sahibi, daha genç, daha parlak beyinlere yönelik bir umut kapısıydı Amerika. Şimdi ise tamamıyla zenginlere yönelik bir kapı olarak değerlenecek. Peki bunu yapma mümkün mü? Bunu değiştirme, bu onun yetkisi içerisinde mi? Ben bunu merak ediyorum. Yani bu da mahkemelere gidilip iptal edilebilecek bir süreç mi? Çünkü çok bizi ilgilendirmese de zengin çevrede bir heyecan yarattı. Ben bu konuda büyük bir soru işareti koyuyorum. evet. Çünkü 5 milyon dolar parayı Amerika'ya hibe edecek kadar zengin olan insanların dünyanın farklı yerlerinde çok fazla gelir kaynağı olması gerekiyor. Ve Amerika'daki vergi sistemine dahil oldukları takdirde diğer dünyanın geri kalanındaki elde ettikleri gelirlerin de vergilerini vermek zorundalar. Yani bu bir kara kapan gibi geliyor bana daha çok. Doğru, doğru. Yani tabii onu da şimdi yani o kadar parası olan insan vergiden nasıl kaçınacağını da araştırıyordur büyük ihtimal. Ama dediğin gibi yani Amerika'da öyle bir kural var. Amerika'da yaşıyorsan yani Amerika'da oturma izin varsa dünyanın her yerinde gelirin de vergisini Amerika'da vermen lazım. Yani bazen bu ülkeler arası anlaşmalar oluyor ama genelde veriyorsun. Ben şöyle söyleyeyim yapılıp yapılmayacağı konusunda Trump dedi ki 2 hafta içerisinde başlayacağız dedi bunları satmaya. Ee, burada yani mahkemeye götürülmesi gerekiyor. Çünkü bu program yani şöyle hani Trump burada bir vize programı çıkarıyor aslında. Hani çok da böyle e, nasıl diyeyim yani kongreye gerek kalmayacak gibi bir şey oluyor. Çünkü bir sekreterliğin daha çok yapacağı bir şey. Bu Homeland Security'nin yapacağı bir program. O yüzden burada mahkemeye gidecek mi onu beklememiz lazım ama şimdilik galiba Trump biraz daha insanları başka konularla yorduğu için bu konu böyle biraz alttan kaçıp gidebilir de yani ben onu söyleyeyim. O yüzden bir bakalım 2 hafta sonra gerçekten satışlar başlayacak mı? Ona göre gene bir konuşalım. Evet. Buradan Amerika'da çok önemli bir konu haline gelen aslında bütçe görüşmeleri ve bütçenin geçmesi. Aritmatikten dolayı bu sefer bir sıkıntı, bir kriz oluşmadı. Federal hükümet shutdown olmadı ve bir şekilde bu süreç sıkıntısız bir şekilde Trump'ın ilk döneminde atlatıldı. Bununla ilgili de bir kısa değerlendirme rica ediyorum. Evet, Amerika'da bütçe son yıllarda hep zor geçerdi. Çünkü hep böyle iki tarafın desteği gerekiyordu. Bu sefer ama tabii Cumhuriyetçilerin yüksek yani iki hem kongrede hem senatoda üstünlüğünden dolayı rahat geçti. Şöyle burada bizim dikkatimizi çeken bir iki mesele var. Birincisi e, bir yandan harcamaların arttırılması tavsiye ediliyor. Yani daha doğrusu planlanıyor bütçede. Bunların içinde mesela özellikle immigration'la alakalı ve sınır güvenliğiyle alakalı 100 milyar dolar gibi bir artış gözleniyor. Bu önemli. İkincisi de bu paraların nereden geleceği. Burada ilk olarak söylenen kaynak işte bütçe kesintileri. Yani biliyorsun şu an Elon Musk'ın da biraz yönettiği diyelim o Doge. Oradaki
Çalışanlar da bu arada bazıları istifa etti geçtiğimiz günlerde. O da bir ayrı bir konu yani. Onların işte önerdiği bütçe kesintileri uygulanmaya çalışılıyor. Bazı federal çalışanlar kovuluyor falan. Bu şekilde bütçe kesintileriyle bir miktarı karşılanacağı söyleniyor. Bir miktarı da e, beklenti şu: Amerika'nın borçlanması arttırılması bekleniyor. Yani borçlanma limitinin artırılması bekleniyor. Bu şekilde yani biz hep şey diyorduk. Karışıklık var. Evet, hep şey diyorduk ya, bu immigration ile alakalı özellikle. Yani bu ICE ne kadar etkili olabilecek, bütçeyle alakalı biraz. Bu biraz da ICE'ın önünü açabilecek bir aslında bütçe gördüğümüz kadarıyla. Bu sınır dışı edilmeler gibi meseleler biraz daha o yüzden şiddetini artırabilir. Yani operasyonel maliyetlerden dolayı bir sınırlama söz konusuydu ve Trump bu performanstan memnun değildi. Sınır dışı edilme sayıları, hedefleri noktasında. Yeni bütçede bunları daha rahat bir şekilde karşılayacak bir genişlemenin olduğunu söylüyorsun. Yine bununla birlikte kamu çalışanlarının sayısında bir azalmaya gideceğinden kaynaklı bir tasarruf etme çabasını, daha doğrusu daha basitçe söyleyecek olursak Trump etkisini bütçede gördük ve bu kendi istediği şekilde geçti. Evet, Trump geleli henüz birinci ayını tamamladı ama gündem başlıkları ve yaptıklarıyla her gün bizi yeni bir sürprizle güne başlatıyor. Bunun için kendisine teşekkür ediyoruz. Ama bununla birlikte dünyanın geri kalanının yeni bir hesap kitap içerisinde olduğu e, ve belirsizlikle hayata devam ettiğini görüyoruz. Kısa bir özet yapmak istersen dinlemek isterim. Yoksa çok Evet. hızlı bir şekilde gündemi değerlendirdik. İzleyenlerimizin de dilediği şekilde veda edebiliriz Furkan. Yani çok kısa şöyle söyleyeyim. E, Trump bütün tuşlara basıyor ve gerçekten e, bir farklılık yaratmak istiyor. Bunu çok net görüyoruz. Ancak bu farklılığı yaratırken Amerika'nın uzun süredir sahip olduğu değerleri de yeri geldiğinde hiçe sayıyor ve değiştirmek istiyor. Burada benim için önemli olan mesele şu: sonuçta Trump birkaç yıl burada. Trump sonrası dönem nasıl olacak? Ben bunu merak etmeye başladım şimdiden. Ee, Çünkü önümüzdeki 4 yıl çok kaotik geçebilir ama bir sonraki başkan geldiğinde gene düzgün dönem, yani işte 4 yıl önceki döneme de dönülebilir. O yüzden bunu merakla bekliyorum diyeyim. Trump dönemi bizim kanalımız için biraz ama gerçekten üretken bir dönem olacak gibi gözüküyor. Daha şimdiden gördüğün gibi her hafta konu eksiğimiz yok, yani konu sıkıntımız yok. Evet, her bir izleyenimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize destek oldukları için. Herhangi bir merak ettikleri konu varsa yorum kısmına rahatlıkla yazabileceklerini ve onlara cevap vereceğimizi tekrardan hatırlatıyoruz. Benim söyleyeceğim son bir söz var. Trump deli dolu bir insan. Çok fazla hesap kitap bilmeyen bir insan. Evet. Ama senin söylediklerinden çıkarttığım şöyle bir şey oldu bugün için. Bugünkü değerlendirmemiz için. Yani Cumhuriyetçilerin aslında ajandasında olan şeyleri çok daha patavatsızca ve çok daha böyle filin züccaciye dükkanına girdiği gibi yapıyor. Yani planlanan şeyler çok plansız değil ama uygulamada bir Trump tarzı görüyorum. Ve hani bunların da tamamıyla Amerika'nın iç politikası, Amerika'nın uzun vadeli planlarına aykırı olmadığını, olduğu takdirde de bir şekilde geri adım attırılabileceğini düşünüyorum ben. Bir kere daha not düşmek istiyorum. Bana Trump'ın yaptıkları 4 yıldan sonra kolay kolay bundan vazgeçmeyeceğini gösteriyor. Ee, Umarım sen haklı çıkarsın. İnşallah, yani evet. Ama dediğin yorum çok doğru, evet. Yani dediğin gibi biraz daha Cumhuriyetçiler zaten böyle bir şeydi yani, böyle bazı kanunlar çok benziyor aslında ne istedikleriyle alakalı, ama Trump bunu daha böyle dışa vurdu ve hani sanki içindeki böyle ne derler ona, yani içindeki şey çıktı, yani o canavar çıktı diyelim. Bu şekilde bir dönem geçiriyoruz şu anda. Amerika Artı kanalını izlediğiniz için teşekkür eder. İyi hafta sonları, iyi haftalar dileriz.